Arkadaşlar Binance borsasında Pay adında bir özellik var. Bu özellik sayesinde Binance hesabı olan kişilere çok hızlı ve ücretsiz bir şekilde kripto para gönderip alabiliyorsunuz. Mesela siz yurt dışındasınız ve aileniz size para göndermek istiyor. Binance Pay'i kullanarak anında ve ücretsiz bir şekilde para alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi detaylıca bunun kullanımından bahsedeceğim. Bu sırada kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle size daha rahat anlatım yapabilmek için 2 tane Binance uygulaması oluşturdum. Siz de nasıl yapıldığını öğrenmek isterseniz Telegram grubuma katılabilirsiniz arkadaşlar. Soldaki benim hesabım, sağdaki ise ailemden birinin hesabı. Şimdi ben kendi hesabımla devam ediyorum. Öncelikle bu özelliği kullanabilmeniz için kimlik doğrulamanızı tamamlamış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra ana sayfadayken sağ üstteki şu butona tıklarsanız para gönderme ve alma işlemlerine erişebiliyorsunuz. Eğer bu bölüme ilk defa giriş yapıyorsanız karşınıza bilgilendirme ekranı çıkacaktır. Formu onaylayarak kullanmaya başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz spot cüzdanınıza girerek kripto para çekme butonuna basarsanız arkadaşlar Binance Pay özelliğini burada görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi komisyon ücreti yok diye belirtilmiş arkadaşlar. Şimdi ana sayfaya geri dönelim ve sol üstteki profil resmine tıklayalım arkadaşlar. Burada öde diye bir bölüm var. Bu bölüme tıklarsanız Binance Pay kimliğine ulaşabiliyorsunuz. Binance Pay kimliğiniz ödeme kimliğiniz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Mesela gönder butonuna tıklayalım. Karşı tarafın Binance hesabına kripto para gönderebilmemiz için karşı tarafın kayıtlı olduğu e-posta adresini, telefon numarasını ya da ödeme kimliğini bilmeniz gerekiyor. Ödeme kimliği dediğimiz Binance Pay kimliği. İsterseniz al butonuyla da karşı taraftan para talep edebiliyorsunuz arkadaşlar. Birazdan canlı örneklerle göstereceğim. Öncelikle ayarlar kısmına bakalım. Aşağı kaydırdığımızda şurada ayarlar kısmı var. Şurada gördüğünüz e-posta veya telefon numarası ile fon alın butonunu aktif etmezseniz karşı taraf size e-posta adresinizi veya telefon numaranızı kullanarak fon yollayamaz. Sadece Binance kimliğinizi kullanarak ödeme yapabilir arkadaşlar. Aynı şekilde sizin karşı tarafa yollayabilmeniz için de o kişinin bu özelliği aktif etmesi gerekiyor. Bu özelliği kapatırsanız karşı taraf sadece Binance Pay ödeme kimliğiniz ile size para yollayabilir. İsteğe bağlı olarak Binance Pay için gönderim pini oluşturabiliyorsunuz ya da parmak izi ayarlayabiliyorsunuz. Ben kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer pin belirlemezseniz her gönderme işleminizde sizden sürekli e-posta ve SMS doğrulaması isteyecek arkadaşlar. Eğer pin oluşturursanız sadece oluşturduğunuz bu pini girerek anında para yollayabiliyorsunuz. Bir de burada ödeme öncelik sıralaması var. Bunu aklınızda tutun. Birazdan ne işe yaradığını göstereceğim. Şimdi bir tane gönderme işlemi yapalım. Şimdi gönder bölümüne girelim ve karşı tarafın ödeme kimliğiyle gönderim yapalım. Bunun için diğer hesaba giriyorum ve bu hesabın ödeme kimliğini alıyorum arkadaşlar. Şurada Pay kimliği var. Bunu kopyalıyorum. Daha sonra geri gelip ödeme kimliği kısmına bunu yapıştırıyorum. Ve devam ediyorum. Burada bana spot ve fonlama cüzdanımdaki varlıklarımı gösteriyor. Mesela biz BAST yollayalım. BAST'a tıkladım ve karşıma böyle bir ekran geldi. Yine burada alıcının bilgilerini görebiliyoruz arkadaşlar. Bu kısımdan miktarı girelim ve devam edelim. İsterseniz not da oluşturabiliyorsunuz. Daha sonra karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Ödeme yöntemini fonlama ve spot olarak değiştirebiliyorsunuz. Şuradaki bölümden ise para biriminizi değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben gördüğünüz gibi 100 BAST yollamaya çalışıyorum. İstersen bu kısımdan para birimi önceliğini değiştirerek cüzdanımdaki diğer kripto paraları kullanarak karşı tarafa 100 BAST yollayabiliyorum. Mesela Tether'i yukarı alalım arkadaşlar. Ethereum'u yukarı alalım. Hatta BNB'yi en üste alalım. Sonra Ethereum, sonra USDT olsun arkadaşlar. Çünkü varlık miktarları az. 100 BAST'ı tamamlamıyor. Geri gelelim. Bakın geldiğimde karşı tarafa para yollayabilmek için ilk başta BNB'mi, sonra Ethereum'u ve sonra USDT'yi BAST'a dönüştürecek. Totalde 100 BAST'a ulaştığında gönderim işlemini tamamlayacak arkadaşlar. Yani karşı tarafa 100 BAST yollayacak. Eğer dönüştürme işleminin nasıl olduğunu, ne kadar komisyon harcandığını bilmiyorsanız sağ üstteki kartımdan detaylıca öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz direkt 100 BAST yollayalım. Yani BAST'ı en başa alalım. Gördüğünüz gibi direkt BAST yolluyor şu anda. Bunu onaylayalım ve bizden pin istiyor arkadaşlar. Eğer pin oluşturmadıysanız sizden e-posta ve SMS doğrulaması isteyecek. Pini girdikten sonra
anında ödemem gerçekleşti. Bakın hemen gerçekleşti gördüğünüz gibi. Şimdi diğer hesaba geçip bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi hemen geldi diye gözüküyor. İsterseniz de ödeme geçmişi kısmından da bunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gönderdiğimiz parayı geri isteyelim. Az önce yaptığımız işlemlerin aynısını bu sefer karşı taraf yapması gerekecek. Bundan dolayı ben size QR kod ile para istemeyi göstermek istiyorum. Eğer pin oluşturmadıysanız ayarlara girdiğinizde Pay Pin'i belirle diye bölüm çıkacak bu şekilde. Buradan oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. Onu da hatırlatayım. Mesela öğrencisiniz ve babanızdan para isteyeceksiniz. Şurayı böyle kapatalım ve kendi hesabıma tekrar gireyim. Şuradaki butona basarak al bölümüne girelim. Daha sonra bakın şurada tutar ekle diye bir bölüm var. Buna tıklarsanız istediğiniz para birimini karşı taraftan isteyebiliyorsunuz. Mesela biz bastı seçelim. İsterseniz de ek olarak tutar bile belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela karşı taraftan 100 bast isteyelim. Altına da bu şekilde bir not oluşturalım. Şimdi onaylaya bastığımızda şurada gördüğünüz QR kodda 100 bas tanımlı oluyor. Bu kodu karşı tarafa yollarsanız karşı taraf bu kodu okuttuğunda size 100 bas gönderecek arkadaşlar. Şimdi biz bu işlemleri devam edelim. İlk başta QR kodunu kaydet butonuna basıyoruz ve galeriye kaydediyoruz bunu. Daha sonra bunu karşıya yollamanız lazım. Ben diğer uygulamaya gireceğim arkadaşlar şimdi. Buradayken bakın ana sayfadayım şu anda. Şurada QR kod okutma bölümü var. Buna tıklayın ve daha sonra fotoğraf bölümü var arkadaşlar. Yani bunu karşı tarafın yapması gerekiyor zaten. Bakın fotoğrafa tıklıyorum ve galeriden bu kodu okutuyorum. Tıklar tıklamaz kendi okuyacak zaten. Evet, karşınıza böyle bir ekran gelecek. Yine benim alıcı ID'm, yani şu anda bana yollayacağı için bu benim hesabımın ID'si arkadaşlar. Ödeme kimliği daha doğrusu. Zaten teknoloji ve Bitcoin olarak burada gözüküyor. İstediğim para birimi burada gözüküyor ve notum burada gözüküyor arkadaşlar. Devam butonuna basıyorum. Yine karşımıza bilgilendirme ekranı çıkıyor. Buradan onaylaya basıyoruz. Ve bu hesapta pin belirlenmediği için Google ve SMS doğrulaması istiyor bizden. Bunları da karşı taraf onayladıktan sonra para benim hesabıma geçiyor arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Eğer video hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayın. Bu özellik çok güzel bir özellik arkadaşlar. İsterseniz yurt dışındaki birine bile bu şekilde hızlıca para yollayabiliyorsunuz ve komisyon ücreti yok. Bundan dolayı da herkesin bu özelliği kullanmayı bilmesi gerekiyor. Ama unutmayın, sadece Binance'ten başka bir Binance hesabına yolluyor. TR Binance'e dahi yollayamazsınız. Bu gibi videolardan haberdar olabilmek için tekrardan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.